Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Tal serisinin 8. bölümüyle karşınızdayım. Hazırsanız oyuna başlayalım. Tal oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. Merkeze piyon yerleştirdi. Filin ve vezirin çaprazını açtı. E5. Filin ve vezirin çaprazını açıyor. At F3. E5'e baskı oluşturdu. At C6. E5'i destekliyor. Fil B5. E5'i koruyan ata baskı oluşturuyor. A6. Murphy savunması. Fili istedi. Fil A4. Fil tehditten çıkıyor. C6 atına olan baskıyı devam ettiriyor. D6. E5'i desteklerken filin çaprazını açtı. C3. D4 sürüşünü destekliyor. Ve C2 karesinde filine yer açtı. Fil D7. Açmazdan çıktı. D4. Tal merkezi ikinci piyonu yerleştirdi. D4. E4. İdeal merkez piyon yapısını oluşturdu. At G7. Atı gelişli C6 atını destekliyor. Fil B3. B5'in tempo ile gelmesini istemedi. F7'ye bakış atıyor. H6. G5 karesini kontrol etti. At H4. F dikeyindeki piyonun önünü açtı. F4 sürüp F dikeyini açmaya çalışabilir. Kısa rok atıldığında kale F dikeyinden oyuna girebilir. G5. Atı istedi ve alan kazandı ve G7 karesinde filine yer açtı. Ama bu sürüşten sonra siyahların kısa rok atması tehlikeli olur. Fakat uzun rok atabilirse şah kanadından atak gerçekleştirebilir. Ama Tal'in istekleri hızlı geliyor. Vezir H5. Vezir alır F7. Bir hamlede mat istedi. Kale H7. F7'yi korudu. Fil alır G5. Tal bir piyon öne geçti ama Tal'in de D4 piyonu istek altında kaldı. Burada H alır G5 yapılırsa vezir alır H7 ile Tal kaliteyi kazanır ve F7'den mat isterdi. E alır D4. Piyonu alıyor. F4. Alan kazandı ve E5 karesini kontrol etti. Tal rakibinin şahı merkezdeyken hızlıca şaha ulaşmak istiyor. Vezir C8. Fil G4 gelip veziri sıkıştırıp kazanmak istedi. F5. Alan kazandı ve filin çaprazını kapattı. D alır C3. Piyonu aldı. At alır C3. Tal piyonu alarak atını gelişti. At E5. At zayıflayan E5 karesine yerleşti. F7'deki piyonu destekliyor. Tal burada dikkatsiz davranırsa örneğin A3. Taş alır G5. Vezir alır H7. G alır H4. At E5 karesinden F7'yi koruyor. Bu yüzden Tal'in vezir alır F7 hamlesi yok. Siyahlar kale karşılığında iki hafif alet alırdı. At E5'in fikri anlaşılmıştır. Kaldığımız yerden devam edelim. At E5. Tal oyuna fil F6 hamlesiyle devam ediyor. Filini tehditten çıkardı ve E5 atına baskı oluşturuyor. At G8. Fili istedi. Fil alır E5. Tal atı kırıyor. D alır E5. Ve Tal'den mükemmel bir at fedası geliyor. At G6. At alınırsa F alır G6. Vezir alır G6 şah çeker ve H7'deki kaleyi ister. Kaleyi kurtarmanın yolu yok. Kale F7 kapatırsa vezir alır F7 var. Nerede kalmıştık? At G6. Siyahlar oyuna fil D6 hamlesiyle devam ediyor. Filini gelişti. E5'i destekledi. Bu konumda güzel bir hamle var. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Fil alır F7 çift ünlem. Tal bu sefer de filini feda ediyor. Kale alır F7 yapılırsa at H8. Kaleyi ister ve kaleyi kazanırdı. Kaldığımız yerden devam edelim. Fil alır F7. Şah alır F7. At D5. At merkez D5 karesine yerleşiyor. F6 karesini kontrol etti. Şah G7. Açarak şahlardan çıktı. Kısa rok. Tal sakince rok atıyor. Bu sadece güvenlik hamlesi değil, aynı zamanda F dikeyine gelen kale saldırıda aktif bir rol oynayacak. Tal'in isteği F6 ile şaha saldırmak. At F6. F5'teki piyonu bloke etti. At alır F6. Tal atı kırıyor. Şah alır F6. Ve Tal'den mükemmel bir at fedası geliyor. At alır E5. Siyahlar bu konumda şah alır E5 ile devam ederse F6. Açarak şah çeker. Şah alır E4 yapılırsa 3 hamlede mat var. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Kale F1 şah. Şah D4. Kale AD1 şah. Şah C4. Kale E4 ile Tal mat ederdi. F6 hamlesine geri dönelim. F6. Bu konumda mat ağından çıkmanın tek yolu var. Fil F5 kapatmak.
Fil F5. Kale alır F5 şah. Şah E6. Kale A F1. Tal F dikeyinde kalelerini çiftler. Şah D7. E5. Tal'in bu konumda durdurulamaz bir saldırısı var. At alır E5 hamlesine geri dönelim. Bu konumda fil alır E5 ile devam edilirse vezir G6 şah. Şah E7. Vezir alır H7 ile tal kaleyi alırdı. Siyahların şahı çıplak kaldı. Tal devamında rahatça oyunu kazanırdı. Kaldığımız yerden devam edelim. At alır E5. Siyahlar oyuna vezir E8 hamlesiyle devam ediyor. Siyahların en dirençli hamlesi. E5 atına baskı uyguladı ve vezirleri değişip rahatlamak istiyor. At alır D7. Tempo ile şah çekerek file aldı. Kale alır D7. At alıyor. Bu konumda talin üstünlüğünü devam ettiren tek hamle var. Tal oyuna E5 hamlesiyle devam ediyor. Çatal attı ama piyon boşta. Bu konumda vezir alır E5 yapılırsa vezir G6 şah. Şah E7. Kale A E1. Vezir açmazı alır ve veziri kazanırdı. E5 hamlesine geri dönelim. Siyahlar oyuna fil alır E5 hamlesiyle devam ediyor. Vezir alır H6. Şah çekti. Şah F7. Kale A E1. Fili açmazı aldı. Bu konumda siyahların en dirençli savunması kale A D8. D dikeyinde kaleleri çiftler. Şah H1. Beyazlar açarak şahlardan çıktığında kale D5. Açmazdaki fili desteklerdi. Nerede kalmıştık? Kale A E1 ve siyahlardan oyunu kaybeden hamle geliyor. Kale D5. Vezir H7 şah. Fil G7 kapatılırsa tal kale alır E8 ile veziri kazanırdı. Bu konumda şah F8'e giderse tal F6 ile ilerler. Vezir G7 mat isterdi. Siyahlar oyuna şah F6 hamlesiyle devam ediyor. F5'teki piyonu bloke etti. Kale E4. Kale G4 gelip vezir G7 mat etmek isteyecek. Siyahlar fil D4 hamlesiyle aşarak şah çekiyor. Tal şah H1 hamlesiyle şahını tehditten çıkarıyor ve siyahlar oyunu terk ediyor. Bu konumda siyahlar vezir alır E4 yaparsa vezir G6 şah. Şah E5'e giderse vezir E6 ile oyun mat olur. Şah E7'ye gittiğinde F6 ile açarak şah çeker ve devamında tal vezir alır E4 ile veziri kazanırdı. Şah H1 hamlesine geri dönelim. Siyahlar kaleyi almasın, vezirini tehditten çıksın. Ama vezirin E6 ve G6 karelerini tutması gerekiyor. Kale E6 ya da vezir G6'ya girerse oyun mata gidecek. Vezirin E6'yı ve G6'yı aynı anda koruyarak kaçabileceği bir yer yok. Veziri kaybettiğini gören siyahlar bu yüzden oyunu terk etti. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.